Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir Yumakla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu önümde görmüş olduğunuz bere modelinin yapımını anlatmaya çalışacağım. Şöyle beremize bir göz atacak olursak bakın çok tatlı böyle kalp figürleri olan içinde çok tatlı şirin bir model oldu. İki renkli olarak hazırladım. Beyaz ve kırmızı ve kalplerimizi ona göre yerleştirdim. Renklerine uyumlu bir şekilde. Beremizin aynı zamanda atkısını da yaptım arkadaşlar. Beremiz 1-2 yaş içindir. Atkımızı da yine 1-2 yaş olarak hazırladım. Bakın çok tatlı, çok şirin bir takım oldu bence. Şöyle göstereyim. Çok güzel oldu. Renklerin uyumu da gerçekten çok şık, çok güzel oldu. Tam yılbaşına yakın bir zamanda böyle konsept olarak yapılıp çocuklarınıza takabilirsiniz. Kendinize de yapabilirsiniz. Böyle tam takım halinde gerçekten çok şık. Çok güzel olacaktır eminim. Dediğim gibi istediğiniz renklerde hazırlayabilirsiniz. Kız erkek çocuklar için uygundur. Yetişkinler için de uygundur. Modelimize baş çevresinden başlıyoruz. Baş çevresinde yapacağımız yaşa göre zincirimizi çekerek başlıyoruz. Sonrasında lastiğimizi yapıp üst kısma geçiyoruz ve o şekilde devam ediyoruz. Ben pompon olarak ip ben kendim yaptım. Hazır pompon da kullanabilirsiniz. Kullandığım malzemelerim çok az kırmızı ipimden orta kalınlıkta bir bebe yünü kullandım. Açıklama kısmına yazarım hangi marka olduğunu. Aynı zamanda beyaz ipimde yine aynı şekilde orta kalınlıkta bir ip kullandım arkadaşlar. 100 gram 250 metrelik bir ip kullandım. Ve çok az bir ip gitti. Yani şu ikisine birer tane yumak kullanmadım diyebilirim arkadaşlar. Bu şekilde şimdi isterseniz beremizin yapımına geçelim. Atkının yapımını da yine bere videosunun açıklama kısmında, yani bu videonun açıklama kısmına ekleyeceğim linkini. Oradan bakıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi isterseniz yapımına geçelim. Hepinize kolay gelsin. Arkadaşlar beremizin yapımına geçiyoruz. Ben önden şöyle lastiğimi hazırladım. Kırmızı renk çok belli olmadığı için lastiğimi ben önden hazırladım. Size farklı bir renkle nasıl yapılması gerektiğini anlatacağım arkadaşlar. Üst kısımları bu renkle anlatabilirim ama lastik kısmını gösteremeyebilirim diye bu şekilde yaptım. Şimdi küçük bir parçada anlatacağım. Öncelikle zincir çekmemiz gerekiyor. Şimdi beremizi kaç santim yapacağız? Kaç yaş için yapacağız daha doğrusu? Öncelikle bunu belirlememiz gerekiyor. Yani örnek veriyorum. Şöyle ben 1-2 yaş için hazırlayacağım. İsterseniz şu ölçüm tablosunu şöyle bir ekran görüntüsü alın. Bu şekilde ekran görüntüsü alın. Buradan kaç yaş grubuna göre yapacaksanız o şekilde hazırlamanız gerekiyor. Şimdi ben 1-2 yaş için hazırlayacağım. Bakın 48 santimlik bir zincir çekmem gerekiyor bunun için. Siz eğer 0-3 ay için hazırlayacaksanız bakın burada 38 santimlik bir zincir çekmeniz gerekiyor. 38, 39, 40 santime kadar olabilecek bir ölçü. Buna göre yapmanız gerekiyor. Baş çevresinden başladığımız için şuradaki ölçüleri baz alıyoruz. Ben 48 santimlik bir zincir çekerek bu lastik kısmımı oluşturdum. Şimdi sizinle küçük bir parça yaparak anlatacağım. Şimdi şöyle zincirlerimizi çekerken de çok sıkı çekmemeye çalışalım. Birazcık böyle bol bol çekelim ki şöyle zincirimiz esnesin. Bunu çünkü başımıza taktığımızda o zincirli kısmın çocuğumuzun alın çevresinde bir iz bırakmasını istemeyiz. Evet, şimdi bu kadar benim için yeterli. Ölçerken de nasıl ölçmeniz gerekiyor? Bakın zaten zincirimiz esneyen bir zincir. O yüzden şöyle esneterek ölçmeniz gerekiyor. Zincirinizdeki size doğru ölçüyü versin. Eğer bu şekilde koyup ölçerseniz arkadaşlar size yanlış ölçü olur. Çünkü beremize takarken esneterek takıyoruz beremize. Onun için esneterek zincirinizi çekmeniz gerekiyor. Ben bu berede toplamda 66 zincir çekip 65 tane trabzan yaptım. Sizler de o şekilde hazırlayabilirsiniz. Evet, şimdi birleşimimizi yapalım. En sondaki zincirimle birleşimimi yapıyorum. Büyük bir parça gibi düşünün bunu. Evet, şöyle biraz daha yakınlaştırdım. Şimdi zincirlerimizi şöyle 2 tane trabzan çektim. Bakın arka tarafını çevirdiğimizde hafif bombeli kısımlarımız var. Şu kısımlar. Eğer buralardan alırsanız ilmeklerinizi çok daha esneyen bir
bere baş ölçünüz olacak arkadaşlar. O yüzden şöyle bu kısımlardan bakın hemen zaten böyle gevşek çektiğinizde kendini belli ediyor. Bu kısımlardan trabzanlarımızı yapalım. İkili trabzan yapıyorum. Ben trabzan dediğimde ikili trabzan olarak demek istiyorum arkadaşlar. Eğer farklı bir trabzan yapacaksam, örnek veriyorum üçlü trabzan yapacaksam onu belirtirim genelde. O yüzden hani tek trabzan yani ikili trabzan yapıyorum burada. Şimdi sonuna kadar devam edeceğim. Bakın bombeli kısımlar zaten dediğim gibi kendisini belli ediyor. Bu renk çalıştım size daha faydalı olabilmek için. Takımımı ben kırmızı beyaz hazırladığım için bakın burada aynı zamanda başlarken de göstermiş olduğum atkıma da o renk çalıştım. Yine sizlerle de o renk paylaşacağım çünkü onda çok bir zorluğu yok. Sadece bu lastik kısmını görebilmeniz için farklı bir renkle gösteriyorum size. Sonuna kadar trabzanla gelelim buraya kadar. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Şimdi sıra sonunda ilk başlamış olduğumuz şu zincir çekmiş olduğumuz kısımla birleşimimizi yapıyoruz. Şöyle kaydırmayla birleşimimizi yaptık. Evet, şimdi şöyle bir tane zincir çekiyorum. Hemen şuradaki bakın ilk trabzanımız, bu ilk trabzanımızın bel kısmından şu şekilde giriyorum. İpimi alıyorum. Tığımda 3 tane var. 2 tane, 2 tane çıkarıyorum. Tekrar ipimi doladım. Şimdi sıradakini bakın aradan tığımı taktım. İlmeğin üzerinden yine arka kısma doğru gittim ve ipimi alarak tığımı çektim. Ve trabzanımızı yapıyoruz. İpimi doluyorum. Bu kısımdan yine bu şekilde bakın önden bu sefer ilmeğimizin arka kısmından tığımızı geçiyoruz. Ön taraftan çıkarıyoruz. Bu şekilde trabzanımı yaptım. Buradaki trabzanımızı sıradaki bakın arkadan öne doğru geldim. İlmeğimin üzerinden ipimi alıyorum. Arka tarafa geçip tekrar ipimi geriye çıkarıyorum. Tığımda 3 tane var. Bir ön lastik, bir arka lastik olacak şekilde sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde olmuş olacak. Evet, sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi burada birleşimimizi yapıyoruz yine ilk başlangıç noktamızla. Bir tane zincir çekiyorum. Bakın bu önde gözükenleri yine ön kısımdan alacağız. Bu şekilde. İpime doluyorum. Bu arka tarafta kalanları da arka kısımda bakın bu arka kısımda kalmış. Bunu da yine arka taraftan geliyorum. Bu şekilde ilmeğimizi alıyoruz. Önde kalanları önden alıyorum. Arka tarafta kalanları arkadan dolanarak ön kısımdan geliyorum. İlmeğimi alıyorum, çıkardım ve trabzanımı yapıyorum. Bu sıramızı da böyle yapıyoruz. Evet, sanırım anlaşıldı. Bakın. Lastiğimiz bu şekilde devam edecek. Şimdi kaç sıra yapacağım? Bakıyorum kaç sıra yapmışım. 1, 2, 3, 4, 5 sıra lastik yaptım. Örneklik diğer kısma geçeceğiz. Üst kısma geçeceğiz. Şimdi burada diğer ipimi alacağım.
ipimizi alıyoruz. Burada en son bakın birleştirmiştim. Birleştirmemi söktüm. Şimdi tığımı takıyorum. İp değişikliği yapacağız. Buradan beyaz ipimizle çıkıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde beyaz ipimizle çıkıyoruz. Burada zincir çekiyorum. Bir tane zincir çektim. Aynı yere bir zincir çektim. Aynı yere tekrar trabzanımı yapıyorum. Trabzan yapacağım. Burada benim toplamda 65 tane trabzanım vardı. Burada da yine 65 tane trabzanım olacak. Şimdi devam ediyorum. İpleri de arkada yürütüyorum. O kesik ipleri sayıyorum. 1, 2 trabzanım. Her bir trabzanın tepesine trabzan yaparak devam ediyoruz. Artık lastik sıramız bitti. Trabzan yaparak devam edelim. Evet. Kırmızı ipimi yürütmüyorum. Daha beyaz ipimizi sonuna kadar yürüteceğim. Dediğim gibi altta 65 tane trabzanım var benim. Bu sırada da yine 65 tane trabzanım olacak. Sıra sonuna kadar gelelim. 65 tane trabzanımız oldu. Şimdi ilk başlamış olduğumuz noktayla birlikte birleşimimizi yapıyoruz. Evet, yine bir tane zincir çektim. Bu sırada sık iğne yapacağız arkadaşlar. Şu kalpli kısımları yapacağız bu sırada. O yüzden bu sıra bizim sık iğne sıramız. Şimdi şöyle bir tane sık iğne yapıyorum. 2 sık iğne, 3 sık iğne ve 4 sık iğne, ama şurada bir zincir çekmemiz gerekiyordu. Bir dakika. Evet, bir zincir çektim. Hemen dibine bir tane sık iğne yapıyorum. 1, yanına 2, 3 ve 4 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi diğer rengimi alıyorum. Bakın, kırmızıyı alıyorum. Buraya iyi bakın. Beyaz ipim takılı. Kırmızıyı alıyorum. Tığıma taktım kırmızıyı. Şu beyaz ilmeğimin içerisinden bunu çıkaracağım. Pardon, öyle değil arkadaşlar. Batıyorum. Bakın, buradan batıyorum. 4 tane sık iğne yaptım. Yanındaki ilmeğime batıyorum. Ve bunu buradan alıyorum. Arka taraftan kırmızı ipimi alıyorum. İlmeğimin içerisinden çıkardım. Şimdi tığımda bir tane kırmızı, bir tane beyaz ipim var. Beyaz ipimle birlikte içinden çıkarıyorum. Şöyle hafif arkadan kırmızı ipimi tutarak çektim. Yanındakine sık iğne yapıyorum. Bu kırmızı ipi de yürüteceğiz arada. Evet, bakın, kalp şeklini aldı. Evet, 1, 2, şimdi daha net anlatacağım. Orada birazcık karıştırdım. 2, 3, 4 tane sık iğne yaptım. Şimdi bakın, tekrar yapıyorum. Kırmızı ipim burada, beyaz ipim parmağımda takılı. Yanındaki ilmeğimden batıyorum. Kırmızı ipi tığıma doladım. İlmekten kırmızı ipi çıkarıyorum. Tığımda bir tane kırmızı, bir tane beyaz ip var. Ve beyaz ipi bu ikisinin içinden çıkarıyorum. Hafif kırmızı ipi çekiştiriyorum. Çok çekiştirip küçültmeyin. Evet, şimdi yine 4 tane sık iğne yapıyorum yan yana. Yine kırmızı ipimizi sürekli yürütüyoruz artık içinde. 1, 2, 3 ve 4 tane yaptık. Şimdi tekrar bakın, yanındakine batıyorum ipimi almadan. Arka taraftan kırmızı ipimizi tığımıza doluyoruz. İlmeğin içerisinden kırmızı ipimi çıkarıyorum. Tığımda 2 tane ipim var. Birisi kırmızı, birisi beyaz. İkisini içinden çıkardım.
Ve sık iğne yapmaya devam ediyorum. Beyaz ipimizi yine arkada yürütüyoruz. 4 tane sık iğne örüyorum. 2 3 4. Aynı işlemi tekrarlayacağım yine. Yanındaki ilmeğime batıyorum. Kırmızıyı doluyorum tığıma. İlmeğin içerisinden kırmızıyı çıkarıyorum. Tığımda bir tane kırmızı, bir tane beyaz ipliğim var. İkisini içinden çıkardım. Ve yine arkada kırmızı ipi yürüterek örmeye devam ediyorum. 4 tane sık iğne yapacağım. 2 3 ve 4. Bakın çok tatlı gözükmeye başladı bile. Evet, yine batıyorum. Bakın kırmızı ipi ilmeğimden çıkarıyorum. Tığımda bir kırmızı bir beyaz var. İkisini içinden çıkardım. Evet, anlaşıldı sanırım. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar. İpimizi yürütmeyi unutmuyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. En sonda bakın bir tane daha yaptım. Şimdi burada zaten 4 tane vardı. Hemen birleşimimizi yapıyoruz burada. Evet. Şimdi yine bir zincir çekiyorum. Dibine trabzan yapıyorum. Burada bir tane trabzan olacak. Trabzanlı sıradayız. Örnek koymayacağız burada arkadaşlar. Şimdi bir trabzanım olmuş oldu. 1 2 3 4 tane trabzanımız var burada. 2 örnek arasında 4 trabzanımız vardı. Burada da bakın şöyle ortasına batmıyorsunuz. Ortasına değil, hemen ilmeğimize, yine aynı ilmeğimizi biraz zorlanabiliriz burada. Şöyle bakın ilmek kısmımıza trabzanımızı yapıyoruz. Bu sırada da yine sayın, çünkü 65 tane trabzanımız olacak. Her bir trabzanıma ilmeğime bir tane trabzan yapıyorum. Evet, sıra sonuna kadar trabzan yaparak gelelim. Sıra sonuna kadar 65 trabzanımızı yaparak geldik. Şimdi burada birleşimimizi yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen dibine bir sık iğnemi yapıyorum. Bir. Yanındakine ikinci sık iğnemi yapıyorum. Burada 2 tane sık iğne yapacağız. Artık kalpler bu iki kalbin arasına denk gelecek şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi 2 tane sık iğne yaptım. Batıyorum. Yanındaki ilmeğime kırmızı ipimi çıkarıyorum bakın. Evet. Çıkardım ve içinden çıkarıyorum. Devam ediyorum. Şimdi sadece başlarken 2 taneydi. Şimdi 4 tane yapıyorum. 1 ortaya denk geldi mi gelmedi mi anlamak için, yani eğer bunu hani acaba üst sırada yanlış mı ilerliyorum diye anlamak için arkadaşlar, bakın ikinciyi yaptım, 2 üçüncü tam şu kalbin üst kısmına gelecek, üçüncü sık iğne tam o kalbin üst kısmına gelecek şekilde olacak. Bu şekilde olursa ortalanmış olur. 4 taneyi yapıyorum. 4 sık iğnemizi yaptık. Şimdi tekrar ipimi alıyorum ve içinden çıkarıyorum. Evet, yine 4 tane sık iğne yapıyorum. Bakın 1 2 üçüncü direkt kalbin üst kısmına gelmiş olacak ve 4. Dördüncü yapıyorum. 4. Evet, şimdi devam ediyorum yine. Batıyorum, bakın ilmeğime batıyorum. Kırmızı ipimi alıyorum. İçinden çıkardım. Ve yine şöyle hafif, eğer çok uzadıysa birazcık çekiyoruz. Kırmızı ipimiz de arkada sürekli
yürütüyorum. Onu unutmayalım. 1 2 3 4. Evet. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar geldim ve birleşimimizi yapıyoruz. Evet. Şimdi burada da yine bir tane çekiyorum. Dibine trabzanımı yapıyorum. 65 tane yine trabzanımızı yapacağız arkadaşlar. Bakın 2 tane burada vardı. Bunun hemen tepesiyle 3 tane olmuş olacak. Evet, şimdi bakın yanlış yere sakın trabzanımızı yapmayın. Hemen şurada yine göstereceğim. Hızlı hızlı geliyorum oraya kadar. Bakın şöyle göstereyim. Bu kısmı atıyoruz. Sıra sonuna kadar trabzanla gelelim. Evet, yine 65 tane trabzanımızı yaptık. Bu kısma kadar geliyorum. Birleştiriyorum. Şimdi başlarken burada altta 2 tane ile başladık. Şimdi 4 tane ile başlayacağız. Bir sık iğnemi yaptım. 1 2 3. Bakın 3. sık iğne yine kalbin üstüne denk gelecek. Buna dikkat ediyoruz. 3. 3. sık iğne kalbin üst noktasına denk geliyor. 4 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi bakın kalp yapacağım. Tam denk gelmiş olacak. Hemen kırmızı ipimi alıyorum. Ve devam ediyorum. 4 tane sık iğne yapmaya. Şimdi şöyle baktığınız zaman en alttaki kalple şu anda yapmış olduğumuz kalp aynı sırada. Şimdi yine bakın 2 tane yaptım. 3. yine şu kalbin üzerine denk gelmiş olacak. Bunu dikkate alırsanız hiçbir şekilde hata yapmamış olursunuz. Tamamen böyle ortalı bir şekilde ilerlersiniz. Muntazam bir şekilde ilerlersiniz arkadaşlar. 3, 4. Şimdi bu şekilde ilerleyeceğim. Toplamda beyaz sıram, trabzanlı sıralarım 1, 2, 3, 4 tane trabzanlı sıram olacak. En son yine 4 trabzanlı sıradan, beyaz sıradan sonra yine sık iğne beyaz gideceğim. Kalplerimi koyduktan sonra kırmızı ipime geçeceğim. İp geçişini de sağlamak için yine nasıl burada beyaz ipi hani taktıysak o şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar gelin, ben o ip geçişini size göstereceğim. Tamamladım. Sıra sonuna geldim. Birleşimimizi yaparken şimdi diğer renge geçeceğimizi varsayalım. Normalde ben bir sıra daha beyazlı trabzan sırası gideceğim. Şimdi bakın kırmızıyla artık devam edeceğim. Diyelim ki hemen sık iğneli sıradan sonra ipimi değiştirmek için kırmızı ipimi alıyorum. İçinden birleşimimizi yaparken kırmızı iple birleşimimizi yapıyoruz ve böylelikle de birleştirmiş oluyoruz. Kalp koyma hangi sıradaysa 2 ise 2 tane trabzan yapıyor. Pardon. Bu sırayı komple trabzan olarak devam edeceğim. Sonraki sırada kalplerimizi koyma sırasına yine sık iğne yapacağım. Hangi sıradaysa yani 2 tane sık iğneden sonra kalp koyacaksak o şekilde, 4 tane ise o şekilde, yani sıra hangisindeyse o şekilde ilerleyeceğiz. Yani şuradaki işlemlerin aynısını kırmızı ipimizle yapacağız. Sadece kalpleri beyaz ipimizle koyacağız arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi ben kaç sıra yaptım bunu sizlerle paylaşacağım. Ben yapayım. Sizler de o arada yapın. Zaten bir saniye sonra buradayım. Beremi istediğim ölçüye gelene kadar ördüm. Şu anda 16,5-17 santimlik bir ölçümüz var arkadaşlar. Buradan sonra artık kesime başlayacağız. Şimdi bakıyoruz ne yaptığımızda. Beyazla birlikte trabzan sıralarını sayıyorum. 1, 2, 3, 4 sıra trabzan sırası yaptım. Kalpli sıralarımızda yine 1, 2, 3, 4 tane kırmızıyla kalp yaptık. Geliyoruz kırmızı diğer rengimize. 4 sıradan sonra, yani trabzanlı 4 sıradan sonra
kırmızı ipimizi takıyoruz. En son bakın kalp sıramızı yapıyoruz. Daha sonrasında kırmızı ipimizi taktık ve trabzan yaptık. Sonra yine sık iğne ile kalpli sıramızı trabzan, o şekilde devam ettik. Toplamda 1, 2, 3, 4 tane trabzan sırası yaptık. 3 tane de kalpli sıra yapmış oldum. Şimdi tekrar 4. kalpli sırayla gideceğim. Sık iğne sıramdayım. Ama burada kesim işlemi uygulayacağız. Şimdi bunu da beraber yapacağız. O yüzden ben devam etmedim. Evet, şimdi sık iğnelerimizle devam ediyoruz. Şimdi bakıyorum 2 tane yapacağım. Üçüncüye kalbimizi yapacağız ama onun için şimdi kesim, normalde 2 tane yapıp kalp sıramızı yapmamız gerekiyordu. Burada bir tane kesim yapacağız. Bir zincir çektim. Şimdi yanındakine batıyorum. İpimi çıkardım. Tekrar bakın, ip almıyorum. Yanındakine tekrar batıyorum. Çıkardım. Tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde doladım. Burada bir tane kesim yapmış olduk. Şimdi kalpli sıramızı yapıyoruz. Bakın tam bunun üzerine denk gelecek şekilde kalpli sıramızı yapıyoruz. Eğer hani şaşırırsanız, dediğim gibi daha önce bir yöntemini göstermiştim. Kalpten sonra 1, 2 ve 3. tam bunun üzerine denk gelecek. Eğer denk gelmiyorsa mutlaka bir yerlerde bir hata yapmışsınızdır arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Evet, şimdi alıyoruz ipimizi. Yanındakine battım. Beyaz ipimi çekiyorum ve çıkardım. Şimdi burada da 2 tane kesim yapacağız arkadaşlar. Şimdi birinciyi yapıyorum. Hemen yine şu beyaz ipimizi arkada yürütüyoruz. Battım, çıkardım. Tığımda 2 tane var. Yanındakine batıyorum, çıkarıyorum. Tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde topladım. Bir tane daha kesim yapacağım. Yanındakine batıyorum, çıkarıyorum. Tığımda 2 tane var. İpimi dolamadım. Tekrar yanındakine battım, çıkardım. Tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde topladım. Evet, şimdi geliyoruz yine kalpli sıramıza. Bakın tam yine üzerine denk gelmiş olacak. Buraya kalbimizi yapacağız. Sayıyoruz. 1, 2, 3. Tam üstüne denk gelmiş oluyor. Doğru yoldayız. Ve şimdi tekrar beyaz ipimi alıyorum. Yani kalbimi yapıyorum. Ve bu şekilde. Bu kesimleri yaparken çok sıkmayın arkadaşlar. Çok sıkarsanız bir de toplanır. Kötü bir görüntü olur. Evet, yine kesim yapıyoruz. Yine 2 tane kesim yapacağım. Batıyorum, çıkarıyorum 2 tane. Tekrar batıyorum, çıkarıyorum 3 tane. Hepsini tek seferde topladım. Yine bir tane daha kesim yapıyorum. Batıyorum, çıkarıyorum. Tığımda 2 tane. Yanındaki ilmeğime batıyorum, çıkarıyorum. Tığımda 3 tane var ve hepsini tek seferde topluyorum. Evet, yine kalbimizi yapıyoruz. Bu normal sık iğne olarak örüyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi yine 2 tane keseceğim. Yani bir kalp yapıyoruz, 2 tane kesiyoruz. Sık iğne ile kesim sanırım anlaşıldı. İki kesim, bir kalp. Evet, birinci kesimimiz ve ikinci kesimimiz. Ve kalbimizi yapıyoruz. Evet, şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim arkadaşlar. Sonra üst sırayla devam edeceğiz. Şimdi en son sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda hatırlıyorsanız bir tane kesim yapmıştık. Şimdi geldik buraya. En sonki kesimimizi yapıyoruz. Ve sıramızı birleştiriyoruz ilk kesim yaptığımızla. Evet, sıramızın sonuna geldik. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Benim artık beyaz ipimle işim bitti arkadaşlar. Bunu buradan keselim. Evet. Şimdi tekrar bu sırada da yine kesimle devam edeceğiz ki iyice baş kısmı toplasın. Şimdi hemen yanındakine ilk dibine batıyorum. Bakın yine ilk dip kısmına batıyorum. Kalbimizin üzerine batıyorum, çıkarmadım yine. Kesim yapacağız çünkü. Hemen kalp kısmının üzerine
batıyorum. Üçünü tek seferde çıkarıyorum. Yine yanındakine batıyorum. Onun yanındakine batıyorum. Ve üçünü tek seferde çıkarıyorum. Burada sadece kesim yapıyoruz. Örmüyoruz artık. Battım. Yanındakine battım ve çıkardım. Bakın batıyorum. Tığımda 2 tane var. Batıyorum. Yine tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde topladım. Evet, bu sıra sadece kesimden oluşuyor. Dediğim gibi batıyorum. Yanındakine 2 tane var. Onun yanındakine battım. 3 tane var. Hepsini tek seferde topluyorum. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim arkadaşlar. Kesim yaparak. Zaten son sıramız. Sonrasında ipimizi keseceğiz. Ama son sıraya gelelim, kesmeden birazcık uzunca bırakmamız gerekiyor. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda ilk başlamış olduğumuzda birlikte birleşimimizi yapıyoruz. Bir zincir çektim. Şimdi şöyle ipimi birazcık uzunca çekiyorum arkadaşlar. Kesiyorum. Evet. Şimdi burada iğnemizi takacağız ve açık olan yeri iyice kapatacağız. Şu kısım, bakın burası açık. Bu kısmı kapatacağız. Evet, şimdi iğneyi taktık, iğnemizi, ipimizi. Şimdi yapacağımız işlem şu. Şu ilmeklerin aralarından, bakın şöyle görünüyor mu? Evet. Bu ilmek aralarından bir içeri, şöyle bir dışarı. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle bir içeri, bir dışarı olacak şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz arkadaşlar. En sona gelince büzeceğiz. Bir içeri bir dışarı. Evet. Geldik. Şimdi bakın işlemimiz şu. Bu şekilde büzüyoruz. Yani ipimizi iyice çekiyoruz. Çektik. Bunu ters kısımdan da yapabilirsiniz. Buraya pompon geleceği için ben bu kısımdan yapıyorum arkadaşlar. Zaten gözükmeyecek. Şöyle karşıdan karşıya geçerek şu şekilde bakın. Buradan ipimi takıyorum. Tığ iğnemi. Karşı tarafla birleştiriyorum. İğnemi oralardan geçiriyorum. İyice bu kısmı kapatıyorum. Açılmasını engellemiş oluyoruz bu kısmın. Evet. Tamamdır. Şimdi ipimizi keselim. Beremiz tamam. Şimdi pomponumuzu da yapalım arkadaşlar. Buraya pompon kısmımızı da ekleyelim. Şimdi hazır pompon da kullanabilirsiniz. Benim gibi böyle ipten de hazırlayabilirsiniz. Şu şekilde bakın, farklı bir renk ama beyaz, kırmızı neyiniz varsa evde şöyle hazır pomponlar oluyor. Bu şekilde de alabilirsiniz. Dediğim gibi benim gibi elde de yapabilirsiniz. Şimdi bu pomponu yaptığımızda şöyle iki tarafından iplerimiz var. Hemen şöyle iç kısmından bakın. İç kısmından şöyle tığımı bir bu taraftan alıyorum. Bir de tam karşı tarafından alarak ipimi tabi geçirerek iç kısma burayı bağlayacağım içeriden. Şimdi bağlayalım. Bitmiş haliyle gelelim. Beremizi tamamladık arkadaşlar. Gerçekten çok tatlı, çok güzel bir model oldu. Bittiğinde pomponumuzla birlikte çok şirin oldu.
Yeni yılda da böyle hani takılıp çocuklarınıza takabilirsiniz. Bir konsept oluşturabilirsiniz o şekilde. Her rengini hazırlayabilirsiniz. İstediğiniz renklerde hazırlayabilirsiniz. Kız, erkek çocuklarınızı hazırlayabilirsiniz. Kendinizi hazırlayabilirsiniz. Her şekilde boyutunu ayarladığınızda olur. Zaten dediğim gibi şu lastik kısmından baş çevresine ayarlanarak başlanıp o şekilde ilerlendiği için gayet rahat bir şekilde ayarlanabilir ölçüler. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. İnşallah buraya kadar kolaylıkla yapabilmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorum ve beğenilerle destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Daha fazla videolarımın gelmesi ve daha fazla kişiye ulaşabilmesi için bu bizim için çok önemli. Hepinize teşekkür ediyorum ve kolay gelsin. Sağlıklı günler dilerim.